Merhaba. Bugün sinema tarihinin en uzun soluklu ve en ikonik serilerinden birine dalıyoruz. James Bond yani 007. Bond, James Bond repliğiyle tanınan bu gizemli ajan 60 yılı aşkın süredir beyaz perdede maceralarıyla seyircileri büyülüyor. Peki bu efsane nasıl başladı? Ian Fleming'in kaleminden sinemaya nasıl ulaştı? Hangi oyuncular bu karizmatik ajanı canlandırdı ve Daniel Craig'den sonra bu rolü kim devralacak? İşte bu videoda tüm bu sorulara cevap arayacağız. Hazırsanız tabii ki çalkalanmış ve karıştırılmamış martini bardağınızı elinize alın ve başlayalım. James Bond'un hikayesi aslında bir yazarın hayal gücünde doğdu. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Gelin her şeyin başladığı o noktaya geri dönelim. James Bond ilk olarak 1953 yılında İngiliz yazar Ian Fleming'in kaleme aldığı Casino Royale romanıyla hayat buldu. Fleming, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz Deniz İstihbarat Biriminde çalışmış bir gazeteciydi. Bu deneyimlerinden ilham alarak karizmatik, soğukkanlı ve biraz da çapkın bir gizli ajanı yarattı. Bond'un adı bile ilginç bir hikayeye sahip. Fleming, bir kuş bilimci olan James Bond'un adını ödünç aldı. Çünkü ona göre bu isim sıradan ama güçlü bir his uyandırıyordu. Fleming'in Bond'u o dönemin soğuk savaş atmosferini tam olarak yansıtıyordu. Sovyetler Birliği'ne karşı mücadele eden, lüks içinde yaşayan ve her zaman tehlikenin tam ortasında olan bir karakterdi Bond. İlk roman o kadar başarılı oldu ki Fleming toplamda 12 roman ve 2 kısa öykü koleksiyonu yazdı. Ama Bond'un asıl sıçrama yapması sinemaya adım attığında gerçekleşti. 1962 yılında yapımcılar Harry Saltzman ve Albert Broccoli, Fleming'in Doktor No romanını beyaz perdeye uygulamaya karar verdi. Eon Productions adı altında çekilen bu film, Bond serisinin resmi başlangıcı oldu. İlk Bond'u canlandıran isim ise Sean Connery'di. Connery, İskoç aksanı ve karizmasıyla Bond'u öyle bir yere taşıdı ki Fleming bile başta şüpheliyken sonradan onu övmeye başladı. Seyirci, Ursula Andress ile James Bond filmlerinin temel taşlarından biri olan ilk Bond Girl ile tanıştı. Doktor No, düşük bütçeli bir film olmasına rağmen dünya çapında 59 milyon dolara aşan bir hasılat yaptı ki bu 60'lı yıllarda inanılmaz bir rakamdı. Bond'un sinemadaki bu başarısı serinin devamını getirdi. Teknolojik aletler, egzotik mekanlar, güzel kadınlar ve tabii ki unutulmaz kötü adamlar. Bond filmleri bir formül yarattı ve bu formül sinema tarihini değiştirdi. Bond filmlerinin sinemadaki evrimi teknolojinin ve sinema trendlerinin bir aynası gibidir. 60'larda Sean Connery ile başlayan seri Goldfinger gibi filmlerle altın çağını yaşadı. Aston Martin DB5'in fırlatılabilir koltukları, Q'nun çılgın icatları ve o meşhur jenerik müziği. Bunlar Bond'u bir popüler kültür ikonuna dönüştürdü. Ancak her şey her zaman pürüzsüz gitmedi. Mesela 1969'da çekilen Kraliçenin Hizmetinde filminde Connery'nin yerini George Lazenby aldı ve bu hayranlar arasında büyük bir tartışma yarattı. Lazenby sadece bir filmde oynadı ve seri Roger Moore ile daha hafif, esprili bir tona kaydı. 70'ler ve 80'lerde Moore, rol aldığı 7 filmle Bond'u en uzun süre canlandıran oyuncu oldu. Roger Moore'un dönemi Bond'un çılgın maceralarıyla tanınıyor. Ay'a gitmekten tutun, su altında araba kullanmaya kadar. Ama 80'lerin sonunda hava değişti. Timothy Dalton daha karanlık ve Fleming'in romanlarına daha sadık bir Bond getirdi. Ne yazık ki Dalton'ın 2 filmi gişede bekleneni veremedi.
90'lı yıllarda Pierce Brosnan ile seri yeniden canlandı. 1995'te GoldenEye, Soğuk Savaş sonrası döneme uyum sağlayan modern bir James Bond sundu. Brosnan 4 filmde rol aldı ve teknolojiyle dolu maceralarıyla izleyenleri etkiledi. Ancak 2000'lere gelindiğinde Bond'un konsepti biraz eskimeye başlamıştı. İşte tam bu noktada Bond serisi bir yeniden doğuş yaşadı. 2006'da Casino Royale ile Daniel Craig sahneye çıktı. Bu film daha sert, daha gerçekçi ve duygusal derinliği olan bir ajan olarak James Bond'u yeniden yarattı. Craig'in Bond'u önceki filmlerden farklı olarak Bond karakterinin nasıl bir kahramana dönüştüğünü ortaya koyan bir arka plan hikayesi sundu ve seriyi modern bir çağa taşıdı. Bu imaj yenilenmesi hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not aldı. Şimdi gelin Bond'u canlandıran efsanevi oyunculara biraz yakından bakalım. İlk olarak Sean Connery, oynadığı 6 filmle 007 James Bond'un temelini atan isim. Onu gelmiş geçmiş en iyi Bond olarak görenler hala çoğunlukta. George Lazenby ise tek filmlik macerasıyla Bond filmleri tarihinde sadece bir dipnot olarak kaldı ama Kraliçenin Hizmetinde filmi bugün bile küçümsenerek de olsa bir klasik olarak anılıyor. 70'li ve 80'li yıllara gelindiğinde Roger Moore 7 filmde rekor kırdı ve Bond'a mizah kattı. Timothy Dalton rol aldığı 2 filmle kısa James Bond filmleri arasında etkili bir iz bıraktı. Pierce Brosnan ise ilginç görünümüyle 90'ların ve 2000'lerin Bond'u olarak çevirdiği 4 filmle seriyi ayakta tutmayı başardı ve son olarak Daniel Craig. 2006'dan 21'e kadar oynadığı 5 filmle Bond'u yeniden tanımladı. Skyfall ve Ölmek İçin Zaman Yok gibi yapımlarla hem gişe rekorları kırdı hem de Bond'a veda etti. Evet, hem de çok dramatik bir şekilde. Çünkü Ölmek İçin Zaman Yok'ta James Bond ölüyor. Craig'in vedası serinin hayranlarını şoke etti ama aynı zamanda yeni bir başlangıç için de kapıyı araladı. Peki bu oyuncuların her biri Bond'a ne kattı? Connery karizma, Moore eğlence, Dalton ciddiyet, Brosnan stil ve Craig ise derinlik. Her biri Bond'u kendi çapında yeniden şekillendirdi. Daniel Craig 2021'de Ölmek İçin Zaman Yok ile Bond'a veda etti. Peki şimdi ne olacak? Bond filmleri serisinin 26.'sı için henüz resmi bir tarih yok ama yapımcılar Barbara Broccoli ve Michael Wilson serinin devam edeceğini doğruladılar. O zaman akla şu soru geliyor. 007'nin ikonik smokinini kim giyecek? Son yıllarda birçok isim ortaya atıldı. Aaron Taylor Johnson genç ve aksiyon deneyimiyle favorilerden biri. The Sun gazetesi 2024'te ona rolün teklif edildiğini iddia etti. Ama henüz resmi bir onay yok. Idris Elba yıllardır hayranların istediği bir isim ama kendisi yaş faktörü nedeniyle biraz sallantıda. Tom Hardy de karizmasıyla dikkat çekiyor ancak o da 40'lı yaşlarında. Netflix dizisi Bridgerton'un yıldızı Regé-Jean Page, modern ve sofistike havasıyla yükselen bir aday. Henry Cavill ise Superman'den sonra Bond'a göz kırpıyor. Daha genç bir Bond istenirse Paul Mescal gibi isimler de gündemde. Hatta bazıları Bond'un kadın olabileceğini bile tartışıyor. Lashana Lynch'in Ölmek İçin Zaman Yok'ta 007 kodunu alması bu fikri ateşledi. Yapımcılar Bond'un daima İngiliz ve erkek kalacağını söylese de serinin geleceği hala bir sır. Bence James Bond serisinin 26. filmi en erken 2026'da vizyonda olacak ve büyük bir ihtimalle de bir yeniden doğuş ile karşımıza çıkacak. Evet, James Bond'un hikayesi burada sona ermiyor. Sadece bir sayfa kapanıyor ve bir yenisi açılıyor.
60 yılı aşkın süredir bu ajan sinemada macera, stil ve gizemin sembolü oldu. Sizce yeni Bond kim olmalı? Şimdiye kadar James Bond'u canlandıran aktörlerden hangisi sizin favoriniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve bildirim ayarını açmayı unutmayın. Bir sonraki tarih yolculuğunda görüşmek üzere. Martini'nizi yudumlayın ve kendinize şunu sorun. Bond, James Bond denince aklınıza kim geliyor? Hoşça kalın.